Herkese selam. Başta Kızıl Milyarder yazdık ama boşuna yazmadık. 80'li yıllarda lakabı Kızıl Milyarder'di. Yani bizim tepki olsun diye söylediğimiz bir yakıştırma değil. Bizzat çevresi tarafından da bilinen, kabul edilen lakabı bu adamın. Kimden bahsediyoruz? Osman Kavala. Bu videoda birçok ülkenin büyük elçisinin dahi müdahale ettiği Osman Kavala meselesini konuşacağız. Daha doğrusu size biraz Osman Kavala'yı anlatacağız. Osman Kavala. Son günlerde eminim bu ismi çok duyar oldunuz. 1982 yılında babası vefat edince Kavala grubunun başına geçmişti. Bu abimizin iddialara göre batılı istihbarat servisleri ile arası ta o zamanlarda çok iyiydi. Hatta size bir örnek vereyim. 1982 yılında aile şirketinin başına geçtiğinde ilk yaptığı iş ne olmuş biliyor musunuz? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan F-16'ların koruma sistemlerinin geliştirilmesi ihalesini almış adam. Aslında uyanık bir adam. Bir önceki dönem Loral firması F-16'larda kullanmak üzere bir sistem geliştiriyor. Kavala bunu duyunca 150 milyon dolarla bu şirkete ortak olup Mikes şirketini kuruyor. İnşallah doğru okumuşuzdur. Aralık 1988'de de 354 milyon dolara F-16 modernizasyon ihalesini alıyor. İyi para hani. Toplamda 160 adet uçağımızı elden geçirmek ve hatalarını gidermek için 354 milyon dolar. Yıl 2021 değil, yıl 1988. İhale alınıyor. Zafer Kavala'nın. Nisan 1994 tarihine geliyoruz. Modernize edilen uçaklardan biri Amerika'da teste gönderiliyor. Ama onlarca hata bulunuyor. Haliyle savunma sanayi müsteşarlığı ya bu kadar yıl geçti ne yapıyorsun kardeşim diyor. Kime? Kavala'nın şirketine ve Kavala'nın şirketi Mikes ile mahkemelik oluyorlar. Sonra savunma sanayi müsteşarlığı bu olayı ya dur şunu bir inceleyelim diye incelemeye alıyor. O da ne? Savunma sanayi Kavala'nın şirketinin uçaklara gereksiz parçalar taktığını tespit ediyor. Bu yüzden diyor ki 2,5 trilyon lira ödenmemeli diyor. 2,5 trilyon 2,5. Kaç para yapıyor abi bu ya? Çok para değil mi? Tamam. Ancak şunu bilmekte fayda var. Kavala'nın bugün içinde bulunduğu durum bu garip ve şüphe uyandırıcı ticari ilişkiler değil, siyasi ilişkileri sebebiyle. Çok burnunu soktuğu için yani. Adamın da görevi hani. Niye görevi biliyor musunuz? Açık Toplum Enstitüsü diye bir kurum var. Başındaki isim George Soros. Eminim ucundan bucağından bu ismi muhakkak duymuşsunuzdur. Osman Kavala da bu kurumun Türkiye temsilcisi. İşte bu yüzden kendisine yerli Soros ya da Kızıl Soros diyorlar. Peki bu Soros kim abi? Bir kere dünyada 198 tane ülke var abi. Bu adam 98 ülkede yargılanıyor. Terör örgütü lideri değil. Mafya baronu değil ya da küresel suçlara bulaşmış siyasetçi de değil. İş adamı ya. Evet sadece iş adamı. Ama hangi taşı kaldırırsanız ismini duyacağınız türden bir iş adamı. George Soros. Forbes'ın en zengin iş adamları listesinde de 190. sırada adam. İngiltere'de İngiliz sterline yapılan darbenin arkasındaki isim. Türkiye'de birçok ayaklanmayı ve sokak hareketleri ya da milli çalışmalara karşı yapılan eylemleri, vakıfları fonlayan isim. Rusya'da devletin güvenliğine kastettiği gerekçesiyle yasaklanan isim. Polonya'da dünyanın en tehlikeli adamı diye devlet karşıtı çalışmaları sebebiyle yasaklanan isim. Amerika'da Breitbart haber ağına göre hükümet karşıtı tüm eylemlerin arkasındaki isim. İsrail'de bile hükümeti eleştiren, karalayan kim varsa onun arkasında Soros çıkıyor. Yani İsrail'de bile sabıkalı bir isim. Yani iddialar doğruysa tam bir spekülatör. İşte Osman Kavala'nın da Soros'un Türkiye temsilcisi olduğu iddia ediliyor. Ve bu nedenle Kızıl Milyarder deniyor kendisine. Türkiye'de pek çok eylemin, hükümet ve devlet karşıtı çalışmanın karşısında finansör olarak hep bu isim olduğu söyleniyor. Daha da kötüsü, bölücü faaliyetler içinde olan kurum ve kuruluşlarla da ilişkisi olduğu söylenenler arasında. Örneğin Kavala'nın sahibi olduğu bir restoran var. Hatta Milliyetçi Hareket Partisi lideri Sayın Devlet Bahçeli terör kebapçısı demişti oraya. Ama sadece yemek içmek için kurulduğunu falan sanmayın. Ne kadar Türkiye karşıtı organizasyon varsa hepsi orada toplanmış abi. Örneğin Ermeni soykırımı isimli saçmalığı savunanlar orada. Bölücü terör örgütünü savunanların yaptığı toplantılar orada. PKK tarafgirliği yapan Özgür Gündem yöneticisi Aslı Erdoğan'ın tutuklanmasından sonra
Sözde 149 yazarın toplanıp ahkam kestiği yer yine orası. HDP'li PKK savunucusu vekillerin doğum günü kutlamaları bile orada yapılıyor. Restoran değil, karargah. Yetmiyor. Türkiye'ye karşıtı açıklamalar ya da toplantılar yapmak için ülkemize gelen Avrupalı diplomatlar bu çalışmalarını yine orada yapıyor. İşte aslında Osman Kavala'nın portresini ve rengini buradan anlayabiliriz. Son olarak Almanya, Amerika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda gibi ülkelerin ülkemizde bulunan büyük elçilikleri Kavala hakkında açıklama yapmıştı malumunuz. Az önce de anlattığım Kavala portresini düşünürseniz niye Kavala avukatlığı yaptıklarını anlamış olursunuz. Arkadaşını söyle bana, senin kim olduğunu sana anlatayım diye boşuna dememişler. Ya bir de dikkatinizi çekti mi? Türkiye'de vatana ihanet ile, ajanlık ile, terörizm ile yargılanan kim varsa avukatlığını hep Avrupa yapıyor. Kavala için bildiri yayınlayan ülkelere bakıyoruz. PKK ve FETÖ suçlarını iade etmeyen, sürekli destek veren ülkeler kalkmışlar bize insanlık dersi, demokrasi dersi veriyorlar. Osman Kavala için ayağa kalkıyorlar. Bu durum çok normal. Niye normal biliyor musunuz? 15 Temmuz darbe öncesi artık ABD istihbaratına çalıştığı herkes tarafından bilinen Henry Berkey ile Büyükada'da yapılan toplantıda Osman Kavala vardı. 2017'de gözaltına alındı. Gözaltına alan kim biliyor musunuz? Terörle mücadele timleri. Ya adam iş adamı. Niye terörle mücadele alıyor kardeşim? Bu adamın şirketleri var. Hani bekliyorsunuz. Vergi konularıyla falan ilgili mali polis falan almıştır diye bekliyorsunuz. Ama yok kardeşim. Terörle mücadele birimi. Üstelik havalimanında gözaltına alıyor. Operasyonla yani. Şafak operasyonu gibi bildiğin. Bu da ne demek abi? Bu şahsın terör grupları ile bir şekilde ilintisi var demek. Keza terörle mücadele birimi öyle en küçük bir konuda gidip birilerini falan almaz. Aylar hatta bazen yıllar süren teknik takipten sonra gider alır. Adam terör faaliyetlerinde bulunmak ve finanse etmek gibi iddialarıyla gözaltına alındı. Çığlıkları Avrupa'dan duyuldu. Tehdit edenleri mi ararsın, Türkiye'ye yaptırım uygularız diyenleri mi ararsın, kınama yarışına girenleri mi ararsın? Türkiye'nin içinden tepki yok mu? Var tabii ki. En başta terör sevici gruplar ayağa kalkmıştı. Gerçi şimdilerde başka derdi kalmamış gibi Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu bile savunur oldu Kavala'yı ama neyse. Ya kardeşim, Henry Berkey gibi bir adamla defalarca buluşan, dünyadaki birçok darbe ve devlet, hükümet karşıtı eylem ve olaylarda finansörlük yapan, Soros Vakfı'nın Türkiye temsilcisi olan, eski Amerikan Başkanı Obama'nın yardımcısı, şu anda da Amerika'nın başkanlığına yükselen Joe Biden'ın da yakın temasta olduğu, ki Türkiye düşmanı Joe Biden, toplantılarına katıldığı adam olan, yine Joe Biden İstanbul'a geldiğinde Kavala'sız adım atmayan ve başkan seçilince de Kavala serbest bırakılsın diye çığırtkanlık yapan, Joe Biden gibi Türkiye bir düşmanı bir adamın dilinden düşürmediği bir adam, sözde Amerikalı tarihçi olan ama hem ABD istihbaratı CIA'ye hem ABD ordusu Pentagon'a ajanlık yapan Michael Rubin'le de yakın dostluğu bulunan adam, eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder'le Öcalan'a selam gönderen, Öcalan'ın da dostum dediği adam, PKK'nın televizyon kanalı İMC TV'ye çıkıp beyanatlar veren adam. Yani kısaca Türk devletine ve milli değerlerine karşı ne kadar dernek, vakıf, basın vesaire kuruluşu varsa onları fonladığı iddia edilen bir Osman Kavala. Şimdi bu saydığımız tüm detayları şöyle kafanızda bir düşünün ve bu adamın tüm girişimlerini hani Türkiye'ye, Türk devletine karşı yapıyor ya, size karşı yaptığını düşünün. Size karşı bu kadar yapılan şeye sessiz kalır ve Osman Kavala'yı eğer mahkeme tarafından da delillere dayanan suçları varsa cezasız bırakır mıydınız? Takdir sizin.